Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Düşünme moduna aldım ChatGPT'yi. Birazcık düşünsün. Bize kasalar hakkında veriler toplasın. Böyle güzel itemlar falan yakalayabilecek miyiz? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bence kilowatt diyor ki 40-50 tane iyi şans diyor. %10 ve %12 şansın var diyor. O zaman biz 40 tane kilowatt açalım arkadaşlar. Ben de buna ihtiyacı olanlar için, yani ben bile arada kullanıyorum yani 32 GB'ım olmasına rağmen ben bile arada bir optimizasyon verdi. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu sizlerle yepyeni bir CS2 videosuyla karşınızdayım. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yapay zekaya hangi kasayı açmam gerektiğini soracağım. CS2'de hangi kasalar daha avantajlı ya da sen açsaydın hangi kasalardan açardın gibi ona sorular soracağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. CS2 hakkında da zaten oldukça bilgiye sahiptir. Çünkü internetten aldığı için verileri. Bence bize bugün güzel kasalar önerebileceğini ben düşünüyorum. O zaman hiç uzatmadan hemen bakalım yapay zekaya soralım, bize ne diyecek. Şöyle hemen gelelim. Yeni bir sohbet açtım. Merhaba. Bugün CS2'de şu şekilde kasa açmak istiyorum. Sence hangi kasadan kaç tane açmam gerekiyor? Bugün bıçak ya da eldiven yakalamak istiyorum. Bana öner yazalım. Bakalım ne diyecek arkadaşlar. Düşünme moduna aldım ChatGPT'yi. Birazcık düşünsün. Bize kasalar hakkında veriler toplasın. Ve kasa önerisi yapsın. Bakalım hangi kasadan kaç tane açtıracak bize. Bugün eldiven ya da bıçak yakalayabilecek miyiz? Ya da böyle güzel itemlar falan yakalayabilecek miyiz? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bekleyelim tavsiye ve öneriler kısmında. Bu arada arkadaşlar, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor? Biz kanala tekrardan başladık, YouTube'a video atmaya. Elimizden geldiğince sizlere kasa açılım videolarıyla karşında olacağım. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki video kasa açma taktiklerini denedim olabilir. Yorumlara güzel kasa açma taktiklerinizi yazın. Ben de sizlerin yorumlarınızı dikkate alacağım ve onları videoda deneyeceğim arkadaşlar. ChatGPT bayağı bir düşündü. Düşünme modu bazen uzun sürebiliyor. Ama bize elinden geldiğince en iyi kasayı söyleyeceğini tahmin ediyorum. İnşallah bugün bıçak ya da eldiven yakalayabiliriz. Umarım çok pahalı kasalardan söylemez. Yoksa sıkıntı çıkarabilir. Yani batarsak çok sıkıntı çıkar. Şimdi arkadaşlar 3 dakika boyunca düşündü, bayağı bir düşündü. Gerçekten ben de şaşırdım, bu kadar düşüneceğini tahmin etmiyordum. Ama bütün ihtimalleri sıraladı. İşte 10 kasa açarsan falan %2'lik bir ihtimalin olur falan dedi. Bugün çok abartmayacağız tabii ki. Bakalım hangi kasayı açmamız gerekiyormuş. Şu an eğer hedefin bıçaksa diyor kilowatt kasası. Yani yeni kukri knife'lar çıkabilir. Yani kukri bıçakları çıkarabilir. Ve oldukça da popüler diyor. Onun dışında Butterfly istiyorsan Spectrum 2 açabilirsin diyor. Butterfly gerçekten güzel olur ama Spectrum 2 çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Spectrum 2 açacaksan da maksimum 10 tane açarım diye düşünüyorum. Gamma Doppler istiyorsan Gamma 2 en iyi seçenek. Hedef eldivense diyor Glove, Operation Hydra, Clutch. Yani operasyon kasaları şu an çok pahalı dediğim gibi. Clutch açılabilir. Snakebite, Recoil, Revelation açılabilir. Ben bunların arasından en çok Revelation olanı zaten seviyorum. Onun dışında Clutch ve Snakebite zaten en genelde açılan kasalardan bir tanesi olduğunu o da söylemiş. Bugün için bir pratik plan demiş. Bence kilowatt diyor ki 40-50 tane iyi şans diyor. %10 ve %12 şansın var diyor. Spectrum 2 ile de 40-50 adet aynısını yapabilirsin diyor. Ama Spectrum 2 gerçekten çok pahalıdır. 7-8 dolar olabilir tanesi. Hemen bakalım hatta. Arkadaşlar bu arada şu CS'deki topluluk pazarında arama kısmını da değiştirmişler. Siz de fark etmişsinizdir. Buraya ikonlar falan gelmiş. Bence güzel olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen şuraya yazalım Spectrum 2 diye. 4 dolar aslında 10 tane açabiliriz ama 10 tane gerçekten sayı olarak düşük olduğu için ben bugün kilowatt denemek istiyorum. 40 ya da 50 adet diyor. O zaman biz 40 tane kilowatt açalım arkadaşlar bugün. Kasaları toplayalım hemen. Kasalarımız şu şekilde geldi. 40 tane. Şuradan anahtarlarını. O zaman 20 alıyorum. Eğer 20 tane de çıkartırsam diğer 20'sini de belki almam diye düşünüyorum arkadaşlar. 20 diyelim. Bakalım 20 tane anahtarımızı satın aldık. Bu kasayı şöyle kısa bir incelemek istiyorum. Burada güzel bir M4 var aslında. Fiyatı iyi, güzel olduğunu düşünmüyorum. Ama görünüş olarak gerçekten güzel. USPS'i de ben buradan gerçekten çok seviyorum. Onun dışında AWP çok güzel görünüyor. Fiyatı da iyi olabilir. Ve AK-47 Miras da bence gayet güzel. Böyle porselene falan benzetiyorum ben bunu. Ama bugün ChatGPT'nin de dediği gibi kukri bıçağı yakalarsak mükemmel olabilir arkadaşlar. O zaman ilk kasamızı aç ve al diyorum. Bakalım ilk kasamızdan biri ne atacak? Bugün kilowatt kasasından bıçak ya da herhangi bir item yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde açmaya devam edelim. Ve mor geliyordu diyecektim. Mavi geldi maalesef.
Ama olsun, sıkıntı yok. Bakalım ilk 20 tane kilowatt kasasından neler yapabileceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün ChatGPT'ye güvenmek istedim ChatGPT'ye. Bakalım ne olacak. O da kilowatt kasası dedi. Aslında ben kendi başıma olsaydım kilowatt açar mıyım bilmiyorum. Belki favor kasası açabilirdim. M içindeki uçaklar daha yeni. Doppler falan çıkma ihtimali var. Ama yine de kilowatt kasası fena bir kasa değil arkadaşlar. Zamanında seviyordum. Kugri bıçağı çok seviyor muyum? Açıkçası çok sevmiyorum ama dediğim gibi bugün ChatGPT'yi kırmak istemedim. Yapay zekanın isteği doğrultusunda kasa açmak istedim arkadaşlar. Şu an mavi atmaya devam ediyor. Böyle giderse ilk 20 kasadan da büyük ihtimalle bir şeyler yakalayamayız. Aha, bir tane kırmızı gösterdi ama tekrardan bir mavi verdi. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Hızlı bir şekilde açıyoruz. Tekrardan bir mavi verdi arkadaşlar. Sizlere söylemem gereken bir şey vardı. Kasaları açarken onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda bir yazılım projesiyle uğraşıyorum. Basit bir yazılım projesi aslında. Sizlerin böyle bilgisayarınızı kullanırken günlük yaşamda iyi kötü bir şeylerin önüne geçebilecek, sizlere yardımcı olacak bir program kodladım arkadaşlar. Aslında ben bu programı çok daha önceden kodlamaya başlamıştım. Bitmişti. Ve ücretli versiyonunu da yayınlamıştım. Fakat insanlar haklı oldukları için, yani benim gözümde haklılar. Bazı ücretsiz alternatifler var. Tabii ki ücretsiz olmasına rağmen hem de açık kaynak kodlu oldukları için insanlar güveniyordu bunlara. Benim programıma para vermek zorunda değiller. Haklılar. O yüzden ben de ücretsize dönüştürmek istedim. Bir de bağış opsiyonu eklemek istedim. İsteyenler bağış yapabilecek. Tabii ki proje ayağa kalktığı zaman. Şu an projenin program tarafı, yani Windows tarafında çalışacak program tarafı da bitti. Web sitesini de hazırladım. Tek kalan şey bunu yayına almak arkadaşlar. Zaten yayına aldığımda da bir sonraki video, belki de ya da ondan sonraki videoda kesinlikle size bildiririm. Web sitesinin açıklama kısmına koyarım arkadaşlar. Ama daha şu an hazır değil, yani site ve program hazır fakat daha yayınlamadım arkadaşlar. Ödeme altyapısı falan daha test aşamasında. Şimdiden önceden bildirmek istiyorum. Tekrardan bir mor attı. Programın içeriğinden biraz bahsetmem gerekirse, şu an biliyorsunuz Discord kilitli arkadaşlar. Kilitli dediğim yani engelli, erişim engelli. Ben bunun için bir DNS değiştirici ekledim programın içerisine. Kırmızı gösterdi. O istediğim AWP'den fakat gelmedi. Neyse, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ben programın içerisine bir DNS, VPN değil de tam olarak DNS değiştirici, geçici süreyle bilgisayarınızın DNS adresini değiştiren bir içerik ekledim, bir opsiyon ekledim diyebilirim arkadaşlar. Onun dışında sistem verileriniz derken arkadaşlar, görev yöneticisindeki bildiğiniz CPU ya da ekran kartı kullanımlarınızı hesaplayarak sizlere öneriler veren, sisteminizi yavaş olduğu zaman sizlere o verdiği öneriler sayesinde sisteminizi hızlandırmaya çalışan bir program aslında. Performans sekmesi yaptım. Performans sekmesinde de bilgisayarınızın bellek kullanımlarınızı düşürebiliyorsunuz. Şu an hani çok şükür benim bilgisayarımda 32 GB RAM var. Buna çok ihtiyacım olmuyor. Fakat benim de bir önceki bilgisayarlarımda 8 GB, 16 GB, hatta 16 bile yoktu. 8 GB ekran, 8 GB'lık bir RAM kapasitem vardı ve gerçekten yetmiyordu. Zaten biliyorsunuz Windows 11 kullananlar bilir. 4 GB'ına yakın sadece Windows 11 kullanıyor arkadaşlar. Ben de buna ihtiyacı olanlar için, hani ben bile arada kullanıyorum, yani 32 GB'ım olmasına rağmen ben bile arada bir optimizasyon verdi. Sevinemedim. Böyle konuşurken falan bir anda önüme çıktı. Gerçekten sevinemedim. Acayip şu an oldum. Kalbim tak 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 atıyor yani. Gerçekten bugün ChatGPT sayesinde bir tane bıçak yakalayabildik arkadaşlar. Harbiden bu nasıl bir şey? Şöyle bir inceleyelim. Güzel, fena değil, fena değil. Fakat böyle savaş görmüşünü atmış sanırım. Bakalım, evet, savaş görmüşünü atmış arkadaşlar. İncele diyelim tekrardan. Fena değil. Kuzey Ormanı bir tane yakaladık. ChatGPT gerçekten daha ilk 20 kasada, yani şurada 5 tane kasa anahtarı kalmış. İlk 20 kasada arkadaşlar bizleri mutlu etti açıkçası. Bu arada şöyle yapacağım. 5 tane anahtarımız var. O 5 anahtarı da kullanacağım. Videoyu bitireceğim. Bu kalan kilowatt kasalarını da bir sonraki videoda yayınlayacağım arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız diğer videoda gidebilirsiniz. Ertesi gün ya da bir gün aralıklarla yüklerim diye düşünüyorum bu iki videoyu.
Çok güzel bir bıçak yakaladık. Onun dışında sizlere ne anlatıyordum arkadaşlar? Diyordum ki bir performans sekmesi ekledim program tarafına diyordum. En son o sırada bıçak çıkardık. O performans sekmesinde bellek kullanımınızı düşürebiliyorsunuz. Onun dışında bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyebiliyorsunuz. Ben bile kodlamayı bitirdikten sonra bilgisayarımda 4-5 GB'lık bir gereksiz dosya barındığını fark ettim. Açıkçası Windows'unuzda, işletim sisteminizde kalan logları temizliyor. Kullanılmayan log kayıt dosyalarını temizliyor bu program. O şekilde tasarladım. Ben de 4-5 GB temizledim. Onun dışında güvenli geri dönüşüm kutusu temizleme var. Siz mesela istediğiniz kadar geri dönüşüm kutusunu temizleyin arkadaşlar. Eğer bilgisayarınıza format atmazsanız diskinizin bir kenarlarında o veriler kaydediliyor. Yani geri dönüşüm kutusuna boşalt dedim, sildim diye üzülmeyin. Disk tarafında onlar kaydediliyor aslında. Ben de güvenli geri dönüşüm kutusu temizleme butonu ekledim. Bu buton sayesinde de kalıcı bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Diskinizde bir kalıntı kalmıyor arkadaşlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda daha da fazla programı geliştirdiğimizde belki de o diskinizde saklı kalan dosyaları geri getirme opsiyonu da ekleyebiliriz programın içerisine. Onun dışında ağ hızınızı ölçebiliyorsunuz. DNS VPN olduğu için ağ hızı ölçmede yapmak istedim. Şimdilik bu kadar. Çok fazla daha spoiler vermeyeyim. Zaten çok da bir şey kalmadı. Birçoğunu anlattım yani programın. İlerleyen videolarda umarım artık bunu yayına aldık. Bu artık tamamen yayında diyebilirim ve sizler de web sitesi üzerinden girip programı indirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle önceden bir söylemek, tanıtmak istedim yani kendi programımı. Evasive Software olarak geçecek arkadaşlar. Fakat şu an dediğim gibi web sitesi kapalı ama hem web sitesi hem de program tarafı şu an bitmiş durumda. Biz çok daha fazla uzatmayalım. Sıkılan arkadaşlarımız olabilir. Şu kalan 5 anahtarı da hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Bakalım bunlardan da kukri bıçağı yakalayabilecek miyiz? Tekrardan bir mavi attı. Ama bugün yapay zeka gerçekten de bıçak çıkaracaksın. Hani 40 tane dene falan dedi. Hatta ilk 20 anahtarı da aldım. Dedim çöp olmasın falan. Ama bu son kalan 20 kW kasasında diğer videoda açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunları satmayacağım. Tekrardan bir mavi attı. Bugün güzel, biz alacağımızı aldık. Edit sırasında da o bıçağın ne kadar olduğunu büyük ihtimalle yazarım yani. Şu an bakmayacağım, sürpriz olsun. Ama muhtemelen $200 falandır yani maksimum. 150-200 dolar aralığındadır diye düşünüyorum ve tekrardan bir kırmızı gösterdi ve tekrardan mavi geldi diyelim. Son 2 tane anahtarımız kaldı. Bakalım bugün ikinci bıçağı çıkartabilecek miyiz ya da geri kalan 20 kasadan diğer videolarda bir şeyler yapabilecek miyiz bakalım. Tekrardan bir mavi, yine aynısını attı. Mac'tenin aynısını attı. Bakalım son kasamızı da açalım. Bu son kasadan bir şeyler yakalayabilecek miyiz arkadaşlar? Ve o son kasada da bir tane pembe yakaladık arkadaşlar. Bakın, savaş görmüşmüş. O kadar da güzel duruyor böyle. Faktör New falan dedim bir anda. Aha dedim, pembe de geldi. Çok güzel oldu, bıçağın yanında bunu da yakaladık falan diye düşündüm ama savaş görmüşmüş. Olsun, yine de güzel. Fiyatı çok iyi değildir büyük ihtimal ama kullanırım diyorum. Hatta arkadaşlar bir tane daha açmak istiyorum. Normalde 20'ye 20 yapmak istiyorum ama bu videonun şerefine bıçak çıkardığımız için bir tane daha açmak istiyorum. Bir sonraki video 19 tane kasa kalsın arkadaşlar ve gaza gelmese miydik ya diyecektim ama tekrardan bir mavi attı. Olsun, Star Trek. Arkadaşlar bugün gerçekten güzel bir gün geçirdik. Hatta sayalım: 3, 6, 9, 12, 15, 15 4'ten 19. 19 kasa kaldı. Bu kalan kasaları da bir sonraki videoda açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. Bugün gerçekten yapay zeka bizi mutlu etti. Yapay zeka 40 tane açın dedi. Şansınız varsa hani çıkar falan dedi. Ama gerçekten ilk 20'de bir tane bıçak yakalamayı başardık arkadaşlar, Kuzey Ormanı. Çok böyle aşırı iyi olmasa da en azından bıçağımız var. Katladık, paramızı katladık arkadaşlar. ChatGPT'ye de bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten onun sayesinde bugün 20 tane kilowatt kasasından bir tane bıçak yakalamayı başardık. Şu şekilde onu da yazalım. Güzel oldu, 20 tane kilowatt kasası açtık ve bir tane de bıçak çıktı. 2 tane yanıt veriyor bir de ya. Vay be, helal olsun, bir de o harika diye 2 tane yanıt verdi. Şu yanıtı seçelim. Güzel, 20 tane %5 civarında, yaklaşık %5 civarında bir aslında bir şey yakalamışız diyebiliriz. Fena, çok böyle düşük bir ihtimalle değil. Acaba doğru mu söylüyor, tam anlayamadım fakat burada aslında doğru söylüyor. 0.26 olması lazım zaten. Yani 385'te bir çıktığını zaten önceden söylemişti arkadaşlar. Güzel. Hangi bıçak geldi diye bir de soruyor. O zaman bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.